Merhaba arkadaşlar, ben Meryem. Bu videomda sizlerle Python'da Tkinter kütüphanesini kullanarak şu anda ekranda gördüğünüz bu yaş hesaplama programını yazacağız. İsterseniz hemen başlayalım. İlk olarak Tkinter kütüphanemi ve içerisindeki her şeyi koduma ekliyorum. Sonrasında da penceremi oluşturuyorum. Penceremi tk diyerek oluşturuyorum. Sonrasında da title diyerek penceremin başlığını yazıyorum. Buraya age calculator yani yaş hesaplayıcı yazıyorum. Bir de geometri diyerek buradan penceremizin boyutlarını giriyoruz. 500'e 300 boyutlarında bir pencere oluşturmak istiyorum. Sonrasında da root.main_loop diyerek ana döngümü çalıştırıyorum. Şimdi penceremizin hazır olması gerekiyor. Bu şekilde. Şimdi bu pencerenin üzerine başlığımızı, giriş alanını ve hesapla butonunu ekleyeceğiz. İlk olarak başlıktan başlayalım. Bu bir label olacak. Master'ını root olarak yani pencerem olarak belirtiyorum. Sonrasında text yani üzerinde gösterilecek yazı enter year born olacak. Yani doğduğunuz yılı girin. Fontunu da belirtiyorum. 24 boyutunda Calibri fontuyla yazılsın. Sonrasında title.pack diyerek başlığımızı, yazımızı ekranda göstereceğiz. Buraya da pad_y diyerek 20 değerini gireceğim. Bu da bizim başlığımızın üstünde ve altında 20 birimlik bir boşluk bırakacak. Şimdi kodumu çalıştırıyorum. Ve gördüğünüz gibi benim başlığım burada var. Sonrasında bunun altına giriş alanını ve butonumuzu ekleyeceğiz. Bunları da hemen yapalım. Year entry diyorum. Yani yıl girişi. Bunun değeri entry olacak ve master'a root penceremiz. Fontu da yine Calibri olacak. Bu sefer 18 boyutunda. Bunu da yine pack diyerek ekranda göstereceğiz. Yine pad_y diyerek üstünde ve altında bir miktar boşluk bırakacağım. Bir de butonumuzu ekleyelim hemen. Calculate button diyeceğim buraya. Yani hesaplama butonu. Bunun değeri de button olacak. Master yine root yani penceremiz. Text yani üzerinde gösterilecek yazı. Calculate age yani yaşı hesapla. Fontumuz yine Calibri olacak. 18 boyutunda. Sonrasında da command deyip buraya butona basıldığında çağıracağımız fonksiyonu gireceğim. Ama şu anda fonksiyonumuz hazır değil. Bu yüzden burayı boş bırakıyorum. Sonrasında da yine pack diyerek bunu da ekranda göstereceğiz. Yine pad_y diyorum. Ve üstünde ve altında biraz boşluk bırakacağım bunu. Şimdi kodumu çalıştırıyorum. Ve gördüğünüz gibi başlığımız, yazı alanımız ve butonumuz var. Şimdi butonun çalışmasını sağlayacağız. Bunun için def diyorum ve fonksiyonumun adını gireceğim. Calculate age olsun fonksiyonumuzun adı. Yani yaşı hesapla olacak. Şimdi arkadaşlar yaşı nasıl hesaplayacağız? Şu anda içinde olduğumuz yıldan kişinin doğduğu yılı çıkaracağız. Bunun için ilk olarak programın şu anda içinde olduğumuz yılı bilmesi gerekiyor. Bunun için de bir kütüphane kullanacağız. Kütüphanemizin adı datetime. Datetime kütüphanesinden datetime'ı koduma ekliyorum. Ne yapacağız? Şu anda içinde olduğumuz yılı bir değişkene atayacağım. Buraya datetime.now diyorum. Ve parantez açıp kapatıyorum. Sonra da buraya year diyorum. Yani
Bu kütüphaneyi kullanarak şu anda içerisinde olduğumuz yılı belirleyecek ve değişkenimize atayacak. Sonra yaşı hesaplamaya başlayacağız. Bunun için yaş adına bir değişken oluşturuyorum. Ve bunun değeri şu anki yıldan kullanıcının girdiği doğum yılını çıkardığımızda elde ettiğimiz sonuç olacak. Buraya int dedikten sonra year entry yani yıl girişi .get diyorum. Bu şekilde kullanıcının girdiği doğum yılını alıyoruz ve bunu bir integer'e yani tam sayıya çeviriyoruz ki işlem yapabilelim. Bu şekilde yaşı da hesaplamış oluyoruz. Sonrasında yaşı hesapladığımızda sonucu yeni açılan küçük bir pencerede göstereceğiz. Bir mesaj kutucuğunda göstereceğiz. Bunun için de Tkinter kütüphanesinden MessageBox adlı modülü koduma ekliyorum. Artık o açılacak mesaj kutucuğunu yazabiliriz. MessageBox diyorum ve Show Info yani bilgi göster diyorum. Sonrasında parantezin içine ilk olarak bu mesaj kutucuğunun başlığını gireceğiz. Buraya your age diyorum. Yani yaşınız diyecek. Sonrasında da kutucuğun içinde gösterilecek olan asıl bilgiyi giriyorum. Bu da ne olacak? You are süslü parantez years old. Yani şu kadar yaştasınız diyecek. Bu süslü parantezin yerinde format metoduyla dolduracağız. Ne olacak? Buraya age yani hesapladığımız yaşı gireceğiz. İsterseniz kodumuzu bir deneyelim. Tabi öncelikle butonumuza bastığımızda bu fonksiyonun çalışmasını sağlamalıyız. Bunun için buraya gelip command diyorum ve calculate age yani yaşı hesapla fonksiyonunu giriyorum. Şimdi kodumuzu çalıştıralım. Buraya 2000 yılını gireceğim ve butonuma basacağım. Gördüğünüz gibi 2024'ten 2000'i çıkardı ve 24 yaşındasınız diye bir mesaj gösterdi. Fakat ben buraya mesela bir yıl değil de geçersiz bir şey girersem gördüğünüz gibi hata alıyoruz. Şimdi böyle hata almayalım da kullanıcıya bir hata mesajı gösterelim ve kod olduğu gibi çalışmaya devam etsin istiyorum. Bunun için ne yapabiliriz? Bu fonksiyon içine girdiğimiz kodları try except içine alabiliriz. Buradaki kodları çalıştırmayı deneyecek. Hata alırsa bir hata mesajı gösterecek. Almazsa normal bir şekilde çalışmaya devam edecek. Hata mesajını nasıl göstereceğiz? MessageBox.show error yani hata göster diyerek yapacağız. Açılacak kutucuğun başlığını error yapacağım. Kutucuğun içinde göstereceğimiz mesaj da şu olacak. Something is wrong with your input. Yani girişinizde bir yanlışlık var. Şimdi kodumuzu deneyelim. Yine rastgele bir şeyler gireceğim. Gördüğünüz gibi hata mesajını gösteriyor. Girişinizle ilgili bir hata var diyor. Buraya normal bir yıl girersem gördüğünüz gibi yaşımı hesaplayıp bana söylüyor. Kodumuz bu şekilde programımızda istediğimiz gibi çalışıyor. İsteyenler için kodu yorumlar kısmına yazacağım. Oradan kopyalayıp kullanabilirsiniz. Bu videom bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni videolarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın.